Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yapraklı file modeli altıgen hırka çalışması yapacağız. Daha önce kanalımda paylaşmıştım. Şimdi burada birkaç tane değişiklik yaptım. Ayrıca daha detaylı bir anlatım videosu oldu. Şimdi öncelikle kullanmış olduğum iplerim koton ipler kullandım. Elimde bulunan koton ipler kullandım. Yanlış hatırlamıyorsam Lanosa'nın Alara iplerini kullandım. Mint yeşilinde 50 gramlık ipler. Sanırım metre uzunluğu 50 gramda 150 veya 145 metre olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum. Ve burada kullanmış olduğum kırık beyaz rengim de yine Tunç markası olması gerekiyor. Yine 50 gramlık iplerdendi. Şimdi Alize Cotton Gold'la örebilirsiniz ya da farklı koton iplerle çalışabilirsiniz. Ben 3,5 ve 3 milimetre olmak üzere 2 tane tığ numarası kullandım. Sizler de lütfen 2 tane tığ numarası kullanarak örün. Yani kullanmış olduğunuz büyük numaradan her zaman yarım milimetre düşük bir tane tığ numarası kullanabilirsiniz. Şimdi 350 gram koton ip kullandım ve bu haliyle large x large beden aralığında oldu. X large beden için belki boyu biraz kısa gelebilir. Ütüden sonra genişliği x large'a yakın oldu. Ön bedende genişliğimiz 60 santimetre, arka bedende 58 santimetre oldu. Şimdi burada uzunluğu da yine 58 santimetre. Kolları çok uzun çalışmadım fakat dirsekten aşağıya düşüyor. Yani şöyle kolumuzun şu bölümünde kalıyor. Bunları da videoda anlattım, daha uzun çalışabilirsiniz. Bakın burada iki renkli yaptığımız için yaprakların görünümü çok hoş göründü ve sıra sayılarını hep eşit şekilde ilerlemiyoruz. Bu şekilde farklı sayılarda yaptığımız zaman yapraklarımız gördüğünüz gibi farklı renklerde oluyor. Ayrıca kenar çalışmamızı küçük yaprak detaylarıyla tamamladım ve bu hırkada beden düşürme tekniğini kullandım. Yani 2-3 tane farklılık var aslında. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen hırkamızın yapımına başlayalım. Motifimize başlarken şöyle hemen başlangıç ilmeğine attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şimdi ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şu başlangıç ilmeğini arada gizleyerek tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. Bir ip aldım. Şimdi küçük bir halka oluşturduk. Hemen halkamızın içine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Halkamızın içine 2 ikili trabzan. Yine başlangıçta da zincirimizle birlikte 2 ikili trabzanımız var. Tekrar 3 zincir, 2 ikili trabzan. Toplamda 6 tane ikişerli trabzan grubu yapacağız. Aralarda 3 zincirimiz var. Evet, şöyle son trabzanımı yaptım. Şimdi sona geldiğimiz zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikişerli trabzan grubumuz var. Sonda zincir çekmeden şöyle bir zincir çektim. Tığıma bir ip aldım. Hemen burada 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Yani burada ilk trabzanımızı zincirle yaptığımız için şöyle 3. veya 1. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde ortaya gelecek şekilde topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bu ilk yapmış olduğumuz yani kapattığımız ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Yine zincirimizle birlikte 2 tane ikili trabzanımız var. Bir zincir. Şimdi sıradaki 3 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Arada 4 zincirimiz var. 3 ve 4. Başlangıçta 3 tane zincirle başladık. Bundan sonra köşelerde hep 4 zincirimiz olacak. Şimdi aynı boşluğa 2 ikili trabzan daha yapıyorum. İkinci sırada köşeleri oluşturacağız. Şöyle bir ve ikincisi. Tekrar arada bir zincir. Sıradaki 3 zincir boşluğuna köşe yapıyoruz. 2 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Pardon, 4 zincir. Tekrar 2 ikili trabzan.
Bu şekilde köşelerin arasında bir zincir çekip sıradaki boşluğa yine köşe yaparak ilerliyoruz. İkinci sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada başlangıçta yarım köşe yaparak başlamıştık. Yani sadece 2 tane ikili trabzanımız var. Şimdi son köşeyi yaptıktan sonra yine bir zincir çektim. Hemen bir ip aldım. İlk boşluğun içine yine 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle ikincisi. Şimdi 2 zincir, bir ip aldım. Hemen ilk zincirin şöyle altından alıyorum. Zinciriniz sıkıysa içine batabilirsiniz. Gevşek olduysa şöyle üzerinden 2 tane ilmeği, bakın altta bir tane kalacak şekilde buradan ilmeğimi aldım. Şimdi burada ortaya doğru şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Pardon. 3 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Baştaki zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımız var. Artık modelimizi kurmaya başlıyoruz burada. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Aradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Sıradaki köşe boşluğuna 4 ikili trabzan. 2, 3 ve 4. Tekrar 4 zincir. Köşelerde her zaman 4 zincirimiz olacak. 3 ve 4. Tekrar aynı boşluğa 4 ikili trabzan. Burada ilk yaprak motifimizi başlıyoruz. 3. sırada. Şöyle 3 ve dördüncüsü. Şimdi 2 zincir, tekrar aradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 zincir, köşeye geldim. 4 ikili trabzan. 2, 3 ve dördüncüsü. Bir, iki, üç, 4 zincir, yine 4 ikili trabzan aynı boşluğun içine. Sırayı tamamladım. Başladığım yere geldiğimde tekrar burada ilk boşluğun içine 4 ikili trabzan daha yaptım. Her zaman köşeleri yarım olarak başlıyoruz. Son köşeyi yaptım. Daha sonra 2 zincir, 1 ikili trabzan, 2 zincir, ilk köşe boşluğunun içine 4 ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir, tekrar bir ip aldım. Burada ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte ortaya doğru topladım. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada 3 zincirimiz bizim ilk trabzanımız. 2 zincir daha ekliyorum. Yani toplamda 5 tane zincirimiz var. Bir ip aldım. Hemen buradaki şu ilk trabzanın kaydırma yapmış olduğumuz aynı boşluğun içine batıyorum. Bakın burası en çok karıştırılan yer. Yani modelimiz kolay ama sürekli takip gerektiriyor. Şimdi yine biz burada yarım köşe yaparak başlıyoruz. Buraya küçük bir işaretleyici takmanızı şuraya. Şimdi bizim köşemiz burası, bakın. Yarım başladık. Şimdi buraya bir tane V boşluğu oluşturacağız. Tekrar buraya geldiğimiz zaman. Şimdi diğer köşede daha iyi göreceksiniz. Burası sürekli bu sona geldiğimiz zaman direkt burayı V boşluğu zannedip buraya birleştirip buradan devam ediliyor. Buna dikkat edelim. Sona geldiğim zaman tekrar göstereceğim. Buradan hemen bakın, sadece şöyle tekrar göstereyim. Köşeyi kapattım. Daha sonra 5 tane zincir çekip kaydırma yaptığım aynı boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi diğer trabzanların üzerine de yine
trabzanlar yapacağım. 3 tane daha. Şöyle dördüncüsü. Bakın bu şekilde. 2 zincir. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 2 zincir. Hemen sırada 4 tane trabzanımız var. Tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, şöyle dördüncüsü. Şimdi 2 zincir köşe boşluğunun olduğu yere geldim. 2 zincir çektim. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar köşeye bir ikili trabzan daha yaptım. V boşluğu yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Hemen 4 ikili trabzan. Şimdi bir sıra köşe boşluklarına 4 ikili trabzan, 4 zincir, 4 ikili trabzan yapıyoruz. Yeni yapraklarımıza başlıyoruz. Bir sıra V boşluğuyla devam ediyoruz. Bu hiç değişmiyor. Yani 2 tane V boşluğu sırası üst üste gelmiyor. Bakın, birinci sırada trabzanlarımız var. İkinci sırada V boşluğumuz var. Bu kısımlarda 2 zincirimiz var. Gördüğünüz gibi burada yarım başladık. Sona geldiğimizde tamamlayacağız. Şimdi burada yine 2 zincir, trabzanın üzerine bir trabzan, tekrar 2 zincir, hemen 4 tane ikili trabzan, 2, 3 ve dördüncüsü. Tekrar 2 zincir, hemen köşenin içine bir V boşluğu yapıyoruz. Her seferinde söylemeyeceğim. Bir ikili trabzan, 4 zincir, bir ikili trabzan, V boşluğu olmuş oluyor. 2, 3 ve 4. Tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi 2 zincirle devam ediyoruz. Sona geldiğimiz zaman tekrar köşeyi nasıl tamamladığımı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Bakın, buraya bir tane işaretleyici taktım. Sizler de mutlaka buraya bir işaretleyici takın. Çünkü burası çok karıştırılıyor. Şöyle hemen köşeleri de göstermek istiyorum. Bakın, bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi sona geldiğimiz zaman burada yine 4 ikili trabzan, 2 zincir. Şimdi biz burada 5 tane zincirle başlamıştık. Hemen şurası bizim köşe boşluğumuz. Önce buraya bir ikili trabzan, 2 zincir çektikten sonra bakın burada. Şimdi burayı kapatacağız. Tekrar 2 zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Zinciriniz sıkıysa içine batabilirsiniz. Şöyle ben üzerinden alıyorum. Bu şekilde aldığımız zaman zincir içeriye doğru dönüyor. O zaman birleştirme yeri belli olmuyor. Şöyle yine ikisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi burası bizim V boşluğumuz. Burada da kafeslerimiz var. Şimdi tekrar trabzanlar yapacağız. Köşede 3 zincir çektim. Yani bir sıra 3 zincir çekerek ilk boşluğun içine trabzanla başlıyoruz. Alt sırada ise 5 tane zincir çekip bakın buradaki ilk trabzanın üzerine trabzan yaparak başlıyoruz. Şimdi bir ip aldım, hemen boşluğa 3 tane ikili trabzan. İkinci yaprağımıza başlıyoruz. İlk yaprağımızı da bitireceğiz bu sırada. Yani yeni yaprağa başlarken her zaman burada diğer yaprağımızı bitiriyoruz. Şimdi 4 ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi burada 2 sıra olduğu zaman yaprağımızı tamamlıyoruz. O zaman köşeden sonra 2 zincir değil 4 zincir çekip hemen yarım ikili trabzan yapacağız. Şimdi ilk trabzanın üzerine battım. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. İkincisinin içine battım. İlk ikisini aldım. Şöyle biraz uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Tığımda 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 4 zincir.
Yaprağımızı bu şekilde kapattığımız zaman, yani dördünü birlikte topladığımız zaman sağında ve solunda her zaman 4 zincir olacak. Tekrar sıradaki ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi burada yine yaprağımızı kapatacağız. 2 sıra oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen ilkinin üzerinden başlıyorum. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Şöyle ikincisi, 3 ve dördüncüsü. Tekrar hepsini birlikte topladım. Şimdi 4 zincir. 2, 3, 4 zincir. Şimdi burada V boşluğuna, buradaki boşluğu atlayacağız. Direkt V boşluğunun içine 4 ikili trabzan. Yeni yaprağa başlıyoruz. Birini bitirirken diğerine başlamış olacağız. 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yine 4 ikili trabzan. Bu sırada köşelerde trabzanlarımız var. Yeni sırada köşede V boşluğumuz olacak. Bir sıra hep yeni yaprağa başlarken ikinci sıra V boşluğu yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bir ip aldım. Hemen burada, çünkü ilerlerken görüyoruz 2 sıra olduğu için burada 2 zincir çekmeyelim. Çünkü bakın yaprağımızın ikinci sırasında 2 zincir çekip köşeye geliyoruz. Dolayısıyla yaprağı kapatırken 4 zincir çekiyoruz. Burada trabzanları yaptıktan sonra tekrar 4 tane yarım ikili trabzan yapacağım. Şöyle dördüncüsü ve hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir. 3 ve 4. Hemen ortadaki trabzanımızın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Buraya geldim. 4 yarım ikili trabzan. Evet, bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sona geldiğimiz zaman tekrar yarım köşeyi tamamlayacağız. Bakın burada ilk boşluğu atlıyorum. Köşenin içine 4 ikili trabzan. Hemen şöyle koyacağım size. Bu şekilde de bütünü görebilirsiniz. Evet, 5. sırayı tamamladım. Hemen köşeyi sizlerle birlikte kapatacağız. Ondan önce gördüğünüz gibi motifimiz volanlanmaya başladı. Yani marullanmaya başladı. Şöyle göstermek istiyorum. Aynı zamanda sizler de sırayı doğru yapıp yapmadığınızı bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada küçük bir test yapmamız gerekiyor. Motifiniz henüz küçükken şöyle terse çeviriyorum. Herhangi bir köşeyi tam karşısındaki köşenin üzerine getiriyorum. İlk defa görenler için de altıgen hırkalarda birinci motifimizi bu şekilde katlıyoruz. Aynı motiften bir tane daha yapacağız. Şimdi bu şekilde katladıktan sonra gördüğünüz gibi bir tarafı kol, bir tarafı da beden kısmı olmuş oluyor. Şöyle çevirdiğimiz zaman da aynı şekilde yine kol ve beden olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde katladıktan sonra şuradaki görünümün şöyle tam 90 derecelik bir açıya sahip olması gerekiyor. Eğer burada aynı görüntüyü elde ettiyseniz o zaman motifiniz düzgün bir şekilde ilerliyor demektir. Eğer burada şöyle bir görüntü, yani katladıktan sonra şöyle bir görüntü elde ettiyseniz o zaman ya tığ numaranızı küçük kullanıyorsunuz, ya eliniz çok sıkı ya da zincirlerinizi sıkı çekiyor olabilirsiniz. Buna dikkat edelim. Motifiniz henüz bu kadar küçükken bu katlamayı yaptığınızda, eğer hafif bir şöyle eğim varsa elinizi gevşeterek ya da tığ numaranızı yarım milimetre daha büyük kullanarak biraz gevşek örerek buradaki görünümü düzeltebilirsiniz. Fakat motifiniz büyüdükten sonra buradaki görüntü artık düzelmeyecek. O yüzden motifiniz küçükken bu şekilde test edin. Şimdi sona geldiğimiz zaman 5. sıranın sonundayız ya da başladığımız yerdeyiz. Gördüğünüz gibi burada yaprağımı kapattım. Bakın burada 2 zincir çekmişim. Gördüğünüz gibi burayı hemen düzelteceğim. Yaprakları kapattığımız zaman, kapatmadığımızda 2 zincir çekiyoruz ama kapatırken burada 4 zincirimiz var. Hemen bir ip aldım. Tekrar ben 4 tane yarım ikili trabzan yapacağım.
Şöyle dördüncüsü, hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir. 3 ve 4. Bir ip aldım. Şimdi buradaki hemen sıradaki boşluğu atlayıp köşeye geliyorum. Köşeyi tamamlayacağız. Buraya 4 ikili trabzan. 3 ve dördüncüsü. Aynı şekilde köşeyi kapatacağım. 2 zincir, bir ip aldım. Hemen buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte buraya ikili trabzan yaparak köşeyi kapattım. 4 zincirimiz olduğu için 2 zincir, bir ikili trabzan şeklinde yapıyoruz. Şimdi ikinci sırada V boşluğu yapacağız. Yani birinci sırada trabzanlarımız var köşenin içinde. İkinci sırada V boşluğu yapıyoruz. Hemen 5 tane zincir. 2, 3, çok sıkı çekmeyelim burada zincirlerimizi. 4 ve 5. Bir ip aldım. Bakın biraz önce kaydırma yapmış olduğum, yani birleştirdiğim aynı trabzanın üzerine batıyorum. Buraya yine bir ikili trabzan yaptım. Buradaki işaretleyicinizi yukarıya hemen kaydırın. Bu köşeyi karıştırmayın. Burada zaten nasıl kapattığımızı göstermiştim. Şimdi burada yine 3 tane daha trabzan yapacağım sırasıyla. Yeni yapraklarımızın ikinci sırasına başlamış olduk. Köşeyi yarım başladık ama V boşluğumuz olacak. Şimdi burada kapattığımız yaprakların sağında ve solunda 4 zincir boşluklarımız var. 2 zincir. Şimdi burada ikinci sıra yaptığımız için artık 2 zincir çekiyoruz. Burada da aslında 2 zincirimiz var. Köşe yarım olduğu için bakın yine boşluğumuz var burada. 2 zincir, hemen 4 zincir boşluğunun içine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Sıradaki 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi fileyi artık burada file modelini genişletmiş olacağız. Şimdi bakın buraya trabzanlarınızı şöyle ortaya doğru çekebilirsiniz. O zaman tam bir kare görünümü alacak gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 2 zincir, hemen sıradaki 4 zincir boşluğunun içine bir ikili trabzan, arttırma yapıyoruz burada aslında. Tekrar 2 zincir, yine buraya 4 zincir boşluğunun içine bir ikili trabzan. Şimdi 2 zincir, yaprağımızın ikinci sırasıyla devam ediyoruz. Her zaman yaprağımızın ikinci sırasında köşelerde V boşluğumuz oluyor. O yüzden ikinci sırada bu 4 trabzanı yaptığımız zaman sağında ve solunda 2 zincirimiz var. Buna dikkat edelim. Tekrar 2 zincir köşeden önce, köşenin içine V boşluğu. 3 ve 4 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Evet, V boşluğunu bir ikili trabzan, 4 zincir, bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen buraya geliyorum. 4 ikili trabzan. Artık kurulumunu yaptık. Birinci yaprağı tamamladık. İkinci yaprağı da sizlerle birlikte tamamlayacağız. Çünkü aradaki filelerin, yani file görünümünün biraz kafeslerin artması için. İkinci yaprağı da zaten yeni sırada tamamlayacağız. Tekrar 2 zincir çektim. 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. 2 zincir. Sıradaki 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Burada trabzanları boşluğun içine yapıyoruz önce. Bakın bu kısımları şöyle ilerlettiğimiz zaman tekrar 2 zincir, hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi elim üzerine geliyor olabilir ama köşeye kadar ilerleyeceğim, size tekrar göstereceğim. Yani ekran resmini de çekebilirsiniz. 2 zincir, bakın 4 zincir boşluklarına yine trabzanlarımı yaptım. 2 zincir, tekrar buraya 4 ikili trabzan. Evet, tekrar 2 zincir köşeye geldim. Yine V boşluğu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Şimdi 2 zincir çekerek sıraya devam ediyorum. Çünkü iki kenarda anlattığımız için, yani bir öncesi kenara bakıp buradan takip edebilirsiniz. Dikkat edelim. Burada bazen trabzanları unutabiliriz. Yani burada bir tanesini bir sıra yapıp ikinci sırada kafesle ilerleyebilirsiniz. Yani köşelerde takip etmemiz gerekiyor.
Her sırayı tamamladığınızda şöyle bir hızlıca göz gezdirin köşelere ya da sıralara. Mesela bir tane yaprağı kapatmadan geçebilirsiniz. Bunlar benim başıma gelmiş olan hatalar hep. Şöyle köşelerden kontrol edip o şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet, sırayı tamamladıktan sonra tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde ikinci yaprağımızın ikinci sırasındayız. İşaretleyicimizin olduğu yere geldim. Köşe gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Şurası bizim köşe boşluğumuz. Yani burası değil, burası bizim köşe boşluğumuz. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu boşluğun içine bir ikili trabzan. Artık burayı ikinci kez gösteriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane trabzanımız oldu şu kısımlar. Şimdi iki zincir, bir ip aldım. Tekrar burada bir, iki, üçüncü. Baştan saydığımız zaman da yine üçüncü zincirin içine şöyle batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Bakın burada ilmeğim geniş olmuş. Şu şekilde üzerinden alacağım. Şöyle biraz tığımızı çevirerek iki ilmeği birlikte aldım. Buradan bir ilmek aldım. Bakın zincirimiz içe doğru döndü. Şimdi 3 tane ilmeğim var. Şöyle ortaya doğru ikili trabzan yaptım. Yine köşeyi V boşluğuyla kapatmış olduk. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincirle başlıyoruz. Şimdi artık bir kenar göstereceğim burada. Bundan sonra alt sıralardan takip edebilirsiniz. Şimdi bir sıra V boşluğunu yaptığımız için artık yeni yapraklarımıza başlıyoruz. Bir sıra V boşluğu, bir sıra yeni yaprağa başlıyoruz. Hemen köşenin içine, evet, kapattığımız ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan. Baştaki zincirimizle 4 ikili trabzanımız var. Şimdi burada yaprağımızı tamamlayacağız. Yeni yaprağa başlarken diğer yaprağımızı tamamlıyoruz. O yüzden burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çünkü hepsini birlikte toplayacağımız için burada zincirimizi 4 tane çekiyoruz. Hemen ilk trabzanın. Buradaki trabzanı atlıyorum. Boşluğu da atlıyorum. Direkt trabzanların üzerine geliyorum. 4 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini alıyorum. Diğerlerini hep tığda bırakıyorum. Bu şekilde. Şöyle dördüncüsü. Evet, ikinci yaprağımızda kapatmış oluyoruz. Tekrar 4 zincir. 3 ve 4. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi 2 zincirle devam ediyoruz. Artık burada boşluklarımız arttı. Bütün trabzanların üzerine trabzan, aralarda 2 zincirimiz var. Hemen hızlıca köşenin olduğu yere geleceğim. Tekrar 2 zincir, bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Son kez bir ikili trabzan. Şimdi yine yaprağımızın olduğu yere geldim. Burada 4 zincirle devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir ip aldım. Yine ilk trabzanın üzerinden yarım trabzanlar yapmaya başlıyorum. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar boşluğa atlıyorum. Köşeye geliyorum. 4 ikili trabzan. Şimdi motifimizi bitirdiğimiz son sırada bu yeni yapraklara başladığımız sıra olacak. Yani bu yaprakları topladığımız ve köşelerde yeni yaprağa başladığımız sırada motifimizi bitireceğiz. Yani son sıra her zaman bu sırada bitmiş olacak. 2, 3, 4. Tekrar 4 ikili trabzan. Evet, tekrar 4 zincir. Yine aradaki boşluğa atlıyorum. 4 tane yarım ikili trabzan. Evet, şöyle hepsini birlikte topladım. Yine 4 zincir, 2, 3 ve 4. Hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzanla devam ediyorum. Bundan sonra 2 zincir. Evet, hemen şöyle bakalım. Dikkat etmemiz gereken en önemli
kısım bu başlangıçtaki köşenin olduğu yer, özellikle V boşluğunun olduğu yerler. Burada şaşırabilirsiniz. Buna dikkat edelim. Ayrıca sıraları tamamladığımız zaman şöyle bir göz gezdirelim. Eksik yapmış olabiliriz yaprakları. Bunun dışında gördüğünüz gibi artık aradaki file modelini kurmuş olduk. Yani burada kafeslerimiz artmaya başladı. Şimdi yeni sırada burada köşeyi yine burada olduğu gibi tamamlayacağız. 4 ikili trabzan, köşeyi de aynı şekilde kapatıp 5 tane zincir çekip şöyle şu şekilde buradaki trabzanların üzerine ikinci sırayı yaparak yine yaprağımıza devam edeceğiz. Şimdi burada 4 zincir boşluklarına, gördüğünüz gibi zaten bir alt yaprağımızdan takip edebilirsiniz. 4 zincir boşluklarının içine 2 zincir çekerek yine trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir ve sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyoruz. Artık burada aradaki kafeslerimiz arttığı için aynı şekilde tekrar ederek yapraklarımızı arttırmaya devam edeceksiniz. Şimdi bu motif kendi beden ölçünüze gelene kadar sıralar eklemeye devam ediyoruz. Şimdi ben biraz sıralar ekleyeceğim. Daha sonra yani sizler bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. Hangi iple, hangi tığ numarasıyla örüyorsanız ve motifimizin şöyle volanlanmasına dikkat edin. Ne kadar volanlanırsa, çok fazla volanlanırsa o zaman da problem olabilir ama bu şekilde bir görünümümüz var. Hemen tekrar şöyle katlayacağım. Bakın tam karşısındaki sıranın üzerine köşenin üzerine getirdim. Bu şekilde katladım. Gördüğünüz gibi düzgün bir burada 90 derece açımız var. Şimdi burada sıralar eklemeye devam ederken katladığımızda şu genişlik bizim kol evinin yüksekliği. Düşük kollu bir hırka. Diğer altıgen hırkalara göre ben fazla sıra eklemiyorum. Kolumuzu böyle normal bir dökümlülükte bir düşük kol olarak ilerliyorum. Dolayısıyla çok dökümlü olsun isterseniz bir tane yaprak modelini fazla yapın. Burada L beden için ben 7-8 tane yaprak modeli yapacağım. Yani 8 yaprak modeli burada 20 santimetre 21 santimetre olduğu zaman kol evinin yüksekliği L beden için yeterli. Şimdi eğer sizler daha küçük beden çalışıyorsanız burada bir yaprağı eksik yapın ama bu model file modeli olduğu için bir de yazlık dökümlü bir model olduğu için yani L beden yaparsanız 38 ya da 40, 42, 44 beden S bedenden L bedene kadar aynı şekilde aynı ölçülerle yapabilirsiniz. Sadece bundan daha büyük modeller için yani large bedenin üzerine çıkacaksanız bir yaprak modeli 3 sırayı bu şekilde tamamlayın. Zaten bu sıraya başladığımız sırada kol birleştirmesi yapıyoruz. Dolayısıyla burada kol evinizin yüksekliğini ayarladıktan sonra bedenin genişliğini daha sonra da sıralar ekleyerek ayarlıyoruz. O yüzden biraz da kollarda yaprak modelini devam ettiremediğimiz için file modeliyle devam edebilirsiniz. Yaprak modeline devam ettiremediğimiz için dolayısıyla bir yaprak modeli fazladan yaparak kendi bedeninize göre biraz daha kolun uzun olmasını sağlayabilirsiniz. Ya da aynı sayılarla ilerleyip dediğim gibi S, medium, large beden aynı sayılarda burada 7-8 yaprak. Tabi ipinizin inceliğine göre de buradaki santim hesabı fark edecektir. Bunlara dikkat ederek sıralarımızı örmeye devam edelim. Ben biraz ördükten sonra kol birleştirmesini göstermek için tekrar geliyorum. Evet, ben motifimi örmeye devam ettim. Hemen size buradaki yaprak sayılarını tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaprağı tamamladım. Burada 8. yaprağı tamamlayıp 9. yaprağa başladığımız sıradayım. Gördüğünüz gibi burası 8. yaprak çünkü 8. yaprağı tamamlarken yeni yaprağa başlıyoruz. Burada 8 yaprağı tamamladım. 9. yaprağa başladığım sırada kol birleştirmesi yapacağım. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın burada 9. yaprağa başladığımız sıra burada başlıyor. Burada 5 tane kenarda örmeye devam ettim. Buraya geldim. Burası bizim 5. köşemiz. Buradaki kenarı örerken kol birleştirmesi yapacağız. Şimdi hemen size şu herhangi bir köşede renk değiştirmeyi yani ipimizi değiştirdiğimiz zaman nasıl başladığımızı göstereceğim. Köşeleri nasıl kapattığımızı biliyorsunuz. Köşeyi kapattığımız zaman yani 2 zincir çekip daha sonra ikili trabzan yaparak kapattığımız zaman tekrar bir zincir çekip ipinizi kesiyorsunuz. İpimizi kestiğimiz köşeden başlamıyoruz. Daha sonra
Çünkü üzerine örerek gizlemesi daha kolay oluyor. Şöyle herhangi bir köşeden göstereceğim. Tığıma başlangıç ilmeğini attım. Hemen burada şimdi bizim V boşluğu sıramız. Gördüğünüz gibi bir tane V boşluğu, bir de trabzanlı sıramız var. Hemen boşluğun içine şöyle bir ilmek aldım. Şu ilmeğin bu tarafa çekiyorum. İkisini birlikte topladım. Daha sonra ilmeği ipimizi arada gizleyerek 4 zincir daha ekliyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi bu bizim V sırasına başlangıcımız. Yani ben burada ipi nasıl köşeden değiştirdiğimiz zaman nasıl başladığımızı gösteriyorum. Trabzanla başladığınız zaman ipi bu şekilde gizlemenize gerek yok. Burada bırakın kenarda. Daha sonra sırayı tamamlayıp geldiğiniz zaman bu 4 trabzanı ipin üzerine örerek gizleyebilirsiniz. Bu şekilde 5 tane zincirimi çektim ve hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yani rengimizi değiştirdiğimiz zaman bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Tabii ki yine yarım köşeyle başlamış oldum. Şimdi bunu buradan sökeceğim. Hemen kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Evet, şimdi 5. köşenin olduğu yere geldim. Bakın burada son kenarı örmeden bıraktım. Bu ördüğümüz köşeyi şöyle ön yüzü terse gelecek şekilde motifimizi çevirelim. Şimdi son gelmiş olduğum köşeyi tam karşısındaki, bakın, tam karşısındaki köşenin üzerine getiriyorum. Şöyle bu şekilde katlamamızı yapıyoruz. Zaten bunu motifimiz küçükken göstermiştim ama burada tekrar görün. Şöyle katlamamızı yapıyoruz. Hemen bir de burada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada şu son sıralara geldiğiniz zaman köşelerde 3 zincir çekebilirsiniz. Ortada gördüğünüz gibi biraz aşağıya doğru, köşelere göre aşağıya doğru çok hafif bir inme yapıyor. Ya da bu ortadaki trabzanları saymadan rastgele şuradan başlayarak biraz daha elinizi uzatarak trabzan yapabilirsiniz. Ya da 3 seferde çıkarak, yani ilk ilmekten tek, ikisini birlikte tığınıza bir kez ip aldıktan sonra bu ortadaki trabzanları sadece bir sıra uzatarak yaparsanız bile buradaki şu aşağıya inen görüntüyü biraz daha yükseltmiş olursunuz. Ya da buhar ütüsü yaparken bu ortalara hafif buhar verdikten sonra burada biraz daha elinizle yukarıya doğru esnetip bu sivri olan köşelerde çok fazla esnetme yapmadan buhar ütüsü yapabilirsiniz. Evet, şimdi hemen buradan birleştirme ile devam edelim. Her sırada aslında birleştirme yapabilirsiniz. Ben burada yapıyorum ama şimdi large bedene kadar 38 beden de dahil dökümlü olarak giymek için bu kadar, yani burada 8 tane yaprağı tamamlayana kadar örebilirsiniz. Çünkü yazlık dökümlü file bir hırka çalışması. Bundan sonra da yine bir yaprağı bitirip yine bu köşede birleştirme yapabilirsiniz. Yani X large beden için ya da large beden için. Çünkü bu medium large aralığında. Çünkü bedenlere göre her large bedene aynı santime sahip olmayabilir. Yine aynı sırada bitirebilirsiniz. Hemen burada ben sadece large bedene kadar kolun genişliği yeterli. O yüzden burada daha fazla large bedenin üzeri için beden genişletmesini farklı yapalım ama kol genişliği 19-20 santimetre large bedene kadar yeterli. Ördüğünüz ipe göre ölçerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada 2 zincirimiz var. Önce 2 zincir çektim, ilmeğimi çıkardım. Hemen şu alttaki köşenin arkadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan şöyle çektim. 2 zincir daha çektim. Hemen köşenin içine devam ediyorum. 4 ikili trabzan. 2, 3, şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Şimdi tekrar ilmeğimi çıkardım. Burada 4. trabzanın üzerinden şöyle battım. Buradan ilmeğimi tekrar taktım ve bu tarafa çektim. Çok çekmeyelim, yani çok sıkı olmasın. Hemen bir zincir çektim. Arada 2 zincirimiz var. Fakat burada yaprağımızı toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla 4 zincirimiz olacak yaprağımızı topladığımız için. Önce 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Burada bu tarafta toplandığı için 4 zincir boşluğundan ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir daha ekliyorum. Yani birleştirerek yine 4 zincir çektim. Şimdi burada yaprağımızı topluyorum artık. Modeli biliyorsunuz, artık burada görerek ilerleyebilirsiniz.
Şöyle dördüncü yarım ikili trabzanım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi yine 4 zincir çekeceğimiz için önce 2 zincir çektim, ilmeğimi çıkardım. Burada yine 4 zincir boşluğumuz var. Buradan ilmeğimi tekrar çekiyorum. 2 zincir daha ekledim. Hemen ilk trabzanın üzerinden devam ediyorum. Önce trabzanımı yaptım, ilmeğimi çıkardım. Bundan sonra hep trabzanların üzerinden birleştirme yapacağız. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Şimdi biz burada 2 zincirimizi zaten çekmiştik. Kafanız karışmasın. Burası 4 zincir boşluğu olduğu için hemen sıradaki ilk trabzanın üzerinden şöyle bakın 2 zincir çektim. İlk trabzanın üzerine ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden ilmeğimi çıkarttım. Karşı tarafta da ilk trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir çektim. Şöyle hemen göstereceğim. Bakın. Burayı çok dikkatli yapalım çünkü kayma yapabilir. Şöyle tekrar edeceğim. Bakın burada trabzanımızı yaptım. Son trabzanımızı diğer trabzanla birleştirme yaptım. Daha sonra 2 zincir çekip 2 zincir boşluğundan kaydırmayla bağladım. Tekrar 2 zincir burada yaprağımızı topladım. Tekrar 2 zincir. Karşı tarafta 4 zincir boşluğundan çektim. Tekrar 2 zincir. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine trabzanımı yapıp zincir çekmeden karşı taraftaki ilk trabzanın üzerine bağladım. Şimdi burada kaydırmayı yaptıktan sonra bundan sonra 2 zincir çektim. Tekrar trabzanın üzerinden devam ediyorum. Önce bir ikili trabzan, ilmeğimi çıkardım. Sıradaki trabzanın üzerinden şöyle ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan, ilmeğimi çıkardım. Hep burada ilmeğimizi çektikten sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrar buraya geldim. Evet, bu şekilde sona kadar devam edelim. Sonda yine yaprağımızı kapatarak, çünkü köşeyi kapatacağız. Evet, şimdi ben köşenin olduğu yere geldim. Hemen burada da kafanız karışmasın. Şöyle dikkatli bir şekilde birleştirelim. Şimdi buradan devam ederken burada 4 zincir boşlukların içinde trabzanlarımız var. Bakın karşı tarafa baktığımız zaman trabzanlarımız daha az görünüyor. Şimdi bunun sebebi burada yaprağımızı toplayacağız ve 4 zincir çekeceğiz. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın son trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Karşı taraftan trabzanımı yani ilmeğimi çektim. Bakın burada karşı tarafta 2 tane boşluk görünüyor. Bu boşluğun birisi 4 zincir boşluğu. Bu 4 zincir boşluğunda zaten bir tane trabzanımız olacak. O yüzden burada 2 tane boşluk kaldığı zaman burada 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Burada şaşırmayalım. Hemen şöyle devam edelim. Göreceksiniz. Şimdi 2 zincirimi çektim. Bir ip aldım. Hemen buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar ilmeğimi çıkardım. Bakın burada 4 zincir boşluğundan önceki trabzanın üzerinden yine ilmeğimi çekiyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Burada bir ikili trabzanımız var. Hemen yani aslında geldiği şekilde yapıyorum ama ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ilmeğimi çıkardım. Bakın burada bir boşluğumuz var ama 4 zincir boşluğu olduğu için hemen buradan ilmeğimi çekiyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın hem 2 zincirimiz burada var. Trabzanımız boşluğa geldi. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir boşluk var. Yaprağımızı artık kapatacağız. Hemen 4 tane yarım ikili trabzan. Elim biraz üzerine geldi ama umarım görmüşsünüzdür. Yani bir kere deneyin birleştirmeyi, o zaman fark edeceksiniz. Şimdi bu tarafa doğru gelirken ters olduğu için başlangıçtaki gibi ilerlemedik. Şöyle hepsini birlikte topladım. Şimdi önce 2 zincir çektim, ilmeğimi çıkardım. 4 zincir boşluğuna şöyle ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Şimdi burada zaten şu yaprağı topladıktan sonra 2 zinciri atlayıp direkt köşenin içine geliyoruz. Köşenin içine 4 ikili trabzan. Şöyle 2,
3 ve dördüncüsü. Şimdi köşeyi kapatırken hemen burada bir zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. 2 zincir çekmedim ya da 2 zincir çekelim. Şöyle 2 zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Buradan köşeden ilmeğimi çekeceğim. Şöyle çektim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bir ip aldım. Zincir çekmeden bir ip aldım. Hemen şu ilk zincirimizin içine battım. İlk trabzanın üzerine. Burada ilk iki ilmeğimizi şöyle biraz uzatıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer ikisini hemen şöyle gevşemeden dibinde iki ilmeği topluyorum. Yani bu tarafa doğru tam ortaya getirmiş oldum. Her zaman köşeyi kapattığımız şekilde kapatsaydım burası üçgen bir görünüm alırdı. O zaman düzgün durmazdı. Şimdi burada tekrardan zincir çekerek kola devam edeceğiz. Öncelikle şurayı göstereyim size. Bakın. Gördüğünüz gibi burada bu tarafta trabzanımız şu alt sırada daha fazla 3 tane görünüyordu. Ve karşı tarafta burada 3 tane görünürken karşı tarafta 2 tane görünüyordu. Bunun sebebi 4 zincir boşluklarını 2 kere kullanmamızla ilgili. Şöyle baktığınız zaman bakın burada şimdi buraya da trabzan yapmadığımız için bu şekilde birleştirme yapmış olduk. Şimdi tam denk gelmezse eğer benim yaptığım şekilde mutlaka alt sıralarda bir hata yapmışsınızdır. En yaygın hata da 2 sıra üst üste V boşluğu yapabilirsiniz. Bu çok sık olabiliyor. O zaman siz fark etmeden buradaki trabzan sayıları değişiyor ve bu köşeye geldiğiniz zaman tam denk gelmeye biliyor. O zaman mutlaka sökmeniz gerekiyor. Çünkü bu modelde köşedeki yaprakları takip ederek ilerliyoruz. Evet, şimdi burada birleştirmemi yaptıktan sonra bir zincir çektim. 2 şöyle. Şimdi burada şu devam eden yaprağımızı tamamlayacağım. Biraz kolu da uzatmış olacağız. Bunu diğer yapraklı hırkada bu şekilde yapmamıştık. Bu yaprağı bitireceğiz. Yani 2 sıra o şekilde ekleyeceğiz. Daha sonra file modeliyle devam edebilirsiniz. 2, 3, 4 zincir. Burada tığ numaramı da değiştiriyorum. 3 milimetre ile devam edeceğim. 3,5 milimetre tığ ile örüyorum. Kolda birleştirmeyi yaptıktan sonra yarım milimetre tığımı küçük kullanıyorum. Çok fazla açılmasını istemiyorum. Çünkü örgümüzün yönü değişti. Burada 4-5 tane zincirimi çektim. Hemen şu yaprağımızın yine ilk trabzanın üzerinden başlayarak 4 ikili trabzan yapıyorum. Yaprağımızın ikinci sırası. Yeni sırada tamamlayacağız bunu. Tabi kolda biraz daha farklı tamamlıyoruz. Şimdi yine bakın burada 4 zincir boşluklarına aynı şekilde 2 zincir çektim. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki trabzanın üzerinden aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi başa gelene kadar devam edeceğim. Hemen yeni sıraya nasıl başladığımızı göstereceğim. Tekrar başladığım yere geldim. Bakın yaprağımızın yine 4 zincir boşluğunun olduğu yerdeyim. Hemen 2 zincir çektim. Boşluğun içine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Diğer 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen burada yaprağımızı tamamlayacağım. 4 ikili trabzan. Burada mutlaka kola başladığınız zaman yarım milimetre tığınızı düşürün. Bazen öğren takipçilerim resim gönderiyor. Onlarda da görüyorum. Yani o zaman çok düzgün görünmüyor. Şimdi bu sıraları tamamladığım zaman size göstereceğim. Şimdi burada 4 ikili trabzanı yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın zincir sayılarımızı biz bu kolu birleştirdikten sonra bu ilk sırada hep aynı sayı zincirleri çektiğimiz için bu tığ numaramızı düşürmediğimiz zaman bu kolun genişliği yani birleştikten sonra şu kenarlarda açılma yapıyor ve çok çirkin görünüyor. Şimdi aşağıya doğru açılarak ilerlemesi farklı bir durum. Bu ilk sırada burada hemen şöyle açılması çok farklı. O zaman kenar çalışması yaptığınız zaman da yine çok hoş görünmüyor. Aşağıya doğru açılmasını istediğiniz zaman o farklı bir şekilde kolu uzun bir şekilde ördüğümüz zaman biraz daha aşağıda ona pay vererek açılmasını sağlıyoruz. Ama burada tığınızı yarım milimetre düşürün. Evet, şimdi 2 zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3. zincirin içinden
Şöyle zincirimizin de 3. zincirin üzerinden şöyle ilmeğimi alıyorum. Zincirimiz içe doğru döndü gördüğünüz gibi. Şöyle kaydırma yaptım. Çok sıkı olduysa tabii ki içine batarak da birleştirebilirsiniz. Evet, burada yine 1, 2, 3 zincir trabzan için çektim. Şimdi bu sırada yaprağımızı toplayacağımız için burada yine 1, 2, 3, 4 zincir daha ekledim. Yani toplamda 7 zincirimiz oldu. Bir ip aldım. Hemen 4 yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yaprağımızı topladığımız zaman sağında ve solunda 4 zincirimiz var. Tekrar ilk trabzanın üzerinden devam ediyorum. Evet, bu sırayı tamamlayacağım. Hemen başa geldiğimiz zaman yine burada gösterdiğim gibi burada bir ikili trabzan yapacağız. 4 zincir, yaprağımızı toplayacağız. Tekrar 4 zincir ve burada 3. zincirin içine batarak burada yaptığımız gibi ya içine batarak ya da üzerinden alarak kaydırmayla 3 tane zincirimiz, çünkü ilk trabzanımız, burada birleştirmemizi yapacağız. Yeni sıraya başlarken, yani kısa kollu çalışmıyorsanız artık file modeliyle ilerlemeniz gerekiyor. Yaprak modeli burada bitmiş oluyor. Birinci yapmış olduğumuz yapraklı hırka videosunda burada yaprağımız tamamen bittiği için, yani köşede sanırım öyle hatırlıyorum, tam hatırlamıyorum. Yani belki bir sıra ördük yaprağımızla. Yani devam ettik. Bu toplama sırasını yaptık ya da bu topladığımız sırada şu V boşluğunun olduğu sırada buradaki yaprağımızı toplayarak ilerledik. Kola devam ederken burada en azından yaprağımızı 2 sıra daha devam ettirdik. Dolayısıyla biraz daha kolu uzatmış olduk. Şimdi beden düşürmesi de yapacağız. O zaman kolu yine biraz daha uzatmış olacağız. Şimdi burada dediğim gibi burada 3. zincirin içinden sonda 4 zincir çekerek birleştirmenizi yapın. Daha sonra 3 zincir, aradaki 2 zinciri hesaplayarak 5 tane zincir çekip ilk 4 zincir boşluğuna, yani her zaman modelde devam ettiğimiz gibi 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan, daha sonra artık file modeliyle devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra ben bu sırayı tamamlayacağım. Size hemen sonda göstereceğim. Sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Çünkü daha sonra artık beden kısmına devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yaprağımızın son sırasını tamamladım. Daha sonra üzerine bir sıra daha devam ettim. Burada tamamen artık file modeline başlamış olduk. Bundan sonra sizler kolu daha uzun isterseniz hep file modeli olarak devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu sırayı tamamladıktan sonra kenar çalışmasını göstereceğim. Çünkü sizler uzun kollu yaparsanız da yine kenar çalışmasını son sırada yapabilirsiniz. Burada da görüyorsunuz, bakın burada yaprağımızı kapattıktan sonra 4 zincirle yine 5 tane zincir çekip 4 zincir boşluklarına motifte olduğu gibi trabzanlar yaptım. Bunun dışında hep aynı şekilde tekrar ederek ilerliyoruz. Şimdi burada yine 2 zincir çektim. 4 zincir boşluğuna hemen bir ikili trabzan, şöyle, yani yaprağımızı tamamladıktan sonra ben sadece bir sıra üzerine örmüş oldum. Tekrar 2 zincir. Şimdi burada 1, 2, 3. zincirin şöyle üzerinden alıyorum. Kaydırmayla kapattım. Şimdi kenar çalışmasıyla devam edeceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Pardon. Burada 2 zincir çekiyoruz. Hemen şöyle ilk boşluğun içine bir yarım ikili trabzan. Bir ip aldım. İkinci yarım ikili trabzan. İlk 2 ilmeği alıyorum. Diğerini tığda bıraktım. 3 ilmeğimin hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına tekrar 3 tane yarım ikili trabzan. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar şöyle üçüncüsü. Tekrar hepsini birlikte topladım. Başta zincir çektiğimiz için 3 ilmeğimiz vardı. Burada artık 4 tane ilmeğimizi, hepsini birlikte toplayarak devam ediyoruz. Şimdi hepsini birlikte topladıktan sonra şöyle bir zincir, bir ip aldım. Bir tane boşluğu atlıyorum. Sıradaki boşluğa yine aynı şekilde şöyle 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum.
Tekrar hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Yanına bir tane daha. Bu şekilde küçük yapraklar yapıyoruz aslında. İkincisi ve üçüncüsü. Artık yarım ikili trabzan yapmayı bildiğiniz için, çünkü motifimizde de sürekli yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Hepsini topladıktan sonra bir boşluk atlıyorum. Hemen yanına yine 3 tane yarım trabzan şöyle topladım. Arada 3 zincirimiz var. Tekrar 3 tane yarım ikili trabzan. Evet, tekrar bir zincir. Aralarda bir zincirimiz var. Burada aslında hepsini birlikte topladığımız için çok gevşek bir zincir çekmiyorum. Sadece kapatmak için bir zincir çekiyorum. Evet, bu sırayı bu şekilde devam edelim. Sonra son sırayı yapacağız. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda yine bir zincir çektim. Şimdi birleştirme yaparken buradan, yani şu topladığımız ilmeklerin içine batmıyoruz. O zaman çok açıklık oluşuyor. Şurada ilk zincirin, bakın şöyle, ilk zincirin altından şöyle batıyorum. Yine ikisini birlikte aldım. Buradan bir ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi bir zincir, hemen boşluğun içine bir sık iğne, tekrar ikinci sık iğneyi yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen şöyle geriye batacağım. 2 sık iğnenin arasına batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar yanına bir sık iğne daha yaptım. Yani toplamda 3 tane sık iğnemiz var burada. Şimdi şu bir zincir boşluğuna yine 2 sık iğne. Tekrar 3 zincir boşluğuna önce bir sık iğne, pardon, 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen geriye dönerek şöyle 2 sık iğnenin arasına battım. Bu şekilde tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım. Şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde tam ortaya gelmiş oluyor. Şimdi tekrar aradaki bir zincir boşluğuna 2 sık iğne. Tekrar 3 zincir boşluğuna 2 sık iğne. 3 zincir. Hemen geriye batıyorum. Bakın şöyle 2 sık iğnenin tam araya battım. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Yanına 3. sık iğneyi yapıyorum. Tekrar araya 2 sık iğne. Hemen boşluğa geldim. 2 sık iğne. Artık son kez gösteriyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen geriye battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar yanına bir sık iğne daha yaptım. Bu şekilde son sırayı tamamlıyoruz. Yani aradaki bir zincir boşluklarına 2 sık iğne, 3 zincir boşluklarına da 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sadece 2 tane sık iğneyi başlangıçta yaptıktan sonra geriye dönüp bir tane piko yapıyoruz. Bu şekilde son sırayı tamamlıyoruz. Başladığımız yere geldiğimiz zaman burada yine kaydırmayla şu araya 2 tane sık iğne yapacağız. İlk sık iğnenin üzerine kaydırmayla bağlayıp yine ipimizi uzun bırakarak keselim. Uzun bırakalım ve zincir çekmeden keselim. Arkaya ipimizi çekip yine aralarda iğne yardımıyla gizleyebilirsiniz. Şimdi ben burayı tamamlayacağım. Daha sonra bedene sıralar eklemeyi göstereceğim. Evet, hırkamızın kol birleştirmesini ve kenar çalışmasını tamamladık. Burada hemen size kolumuzun yüksekliğini de vereceğim. Burada sizler bir kez daha tekrar edecek olursak, bakın burada ben kolu birleştirdikten sonra 2 sıra yaprağımızı tamamladım.
Bir sırada burada kutucuk sırası yaptım. Daha sonra size kenar çalışmasını gösterdim. Sizler burada bir sıra değil 6-7 sıra, yani bunu ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. 6-7 sıra kutucuk sırası yaptıktan sonra kenar çalışması yapabilirsiniz. Yani 1 santimetre, 1,5 santimetrede kenar çalışmasını hesaba katarak ya da üzerinizde deneyerek kolunuzun ne kadar uzunlukta olduğuna göre sıralar eklemeye devam edebilirsiniz. Şimdi bu uzunlukta dirsekten aşağıya düşüyor. Yani çok kısa değil, dirsekten şöyle şu kısımda kalıyor. O yüzden bunları hesaba katarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben large bedene uygun ördüğüm için burada kol yüksekliğimiz her zamanki gibi 20 santimetre. 19,5. Yani burada buhar ütüsü yaptığımız zaman 20-20,5 santimetre olacak. Eğer kollarınız çok geniş ya da kalın değilse X-large bedende aynı santim hesabında kol genişliği yapabilir ya da bir sıra fazla yaparak sadece bir sıra fazla yaparak X-large beden, ama bazen daha kalın kollar olabiliyor ya da omuzlarımız daha geniş olabiliyor. O zaman burada sadece 2 sıra eklemeniz yeterli. Her beden için 2 sıra eklemeniz yeterli. Fakat siz X-large ya da XX-large olabilirsiniz. Ama kol evinizin yüksekliği çok yüksek olmayabilir. Kolunuz daha zayıf olabilir, daha ince olabilir. O yüzden bunları da göz önünde bulundurursanız daha iyi olur. Şimdi beden genişliğimiz de 20 santimetre. Beden genişliğimizi şimdi genişletirken öncelikle beden düşürmesi yapacağız. Beden düşürmesi yaptığımız zaman kolumuz da biraz aşağıya düşecek, hem de hırkamız biraz daha dökümlü olacak. Şimdi burada ben 2 sıra beden düşürmesi yapacağım. Yaptığımız zaman bunu daha rahat göreceksiniz. 2 sıra yapacağım. Her beden için bir sıra fazla yapabilirsiniz. Yani ben large beden için 2 sıra yapıyorum. Siz X large için 3 sıra yapın. Tabii ki 3,5 milimetre tığ ya da Alize Cotton Gold gibi kalınlıktaki koton iplere göre söylüyorum. Alize Diva ile yapıyorsanız verdiğim sıra sayılarına hep +1 daha ekleyin. Yani bir sıra arttırın diyorsam siz 2 sıra arttırın ya da 3 sıra arttırın. En fazla 3 yani. Bu elinizin yapısıyla da ilgili. Çünkü Alize Diva'yı ben 3 milimetre ile örerken bir başkası 1,5 milimetre tığ kullanarak örüyor. O zaman da yine santim hesabına göre değişecektir. Yani burada santimler çok önemli. Çünkü çok geniş yaptığınız zaman da kol altında toplama yapabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi beden düşürmesi için ayrıca hiç altıgen hırka örmeyenler için de söyleyeyim. Aynı motiften aynı şekilde aynı sıra sayılarıyla bir tane daha örüyorsunuz. Kendi bedeninizin yüksekliğine göre sıra sayılarınızı ayarlayıp örüyorsunuz. Daha sonra her iki bedene de artık bedene sıra eklemeye başlıyoruz. Evet, şimdi ben burada 3 sıra yeşil rengim olduğu için bir sıra daha yeşil renkle öreceğim. Buradaki sıralamaları da görüyorsunuz. Burada hep aynı sıra sayılarıyla ilerlemiyorum. Burada farklı sıra sayıları yapıyorum. O şekilde bir görünümü, yani farklı olabilmesi için o şekilde yapıyorum. Evet, şimdi tığımı hemen başlangıç ilmeğe atıyorum. Omuzda birleştirme yaptığımız yerden devam edeceğim. Hemen şöyle daha rahat görebilirsiniz. Burası bizim kol birleştirmesine başladığımız omuzdaki birleştirme yeri. Şimdi burada ikisi şu köşelerin ikisinin ortasına şöyle ilmeklerin arasına da batabilirsiniz. Ortadaki boşluğa da buradan bir ilmek aldım. Şu tığımdaki başlangıç ipimi bu tarafa çektim. Daha sonra üzerine 2 ilmeği birlikte topladım. Yani yine sık iğne yapmış oldum. Burada sağlam olması için sık iğne yapıyorum. Tekrar bu ipi bu tarafa çektim. Bir zincir, 2, 3 ve 4. Toplamda 5 tane zincirimiz var. Burada da gördüğünüz gibi yaprağımız yarım. Şimdi bu yaprağı tamamlayarak ilerleyeceğim. 5 tane zincirimiz var. Sık iğne ile birlikte 5 tane zincirimiz var. Hemen yaprağımızın ikinci sırasını yapıyorum. Burada 4 ikili trabzan. Şimdi bu yaprağı tamamlayana kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yani yakanın olduğu yerde. Daha sonra sadece etek ucundaki köşelerde yaprağa devam edeceğiz. 4 ikili trabzan, 4 zincirimiz var. 2 zincir, tekrar 4 zincir boşluğuna 1 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buradan başladım, ortadan. Buradan devam ediyorum. Nasıl devam ediyoruz? Şimdi buradan devam edeceğiz. Arka beden,
Köşelerde yapraklara aynı şekilde devam ediyoruz. Şu köşede 3 zincir çekebilirsiniz. Bazen de 4 zincir, bazen 3 zincir. Çünkü artık birleştirdiğimiz için köşeler aşağıya doğru sivri oluyor. O yüzden arka bedeni birleştirdiğimiz zaman ortada yukarıya doğru yine yukarıya doğru çıkma yapabilir. O yüzden köşelerde 3 zincir çekebilirsiniz. Elinizi gevşek tutarak 3 zincirle ilerleyebilirsiniz. Buradan devam ediyoruz. Burada yine modele devam ediyoruz. Köşede yaprağımıza devam ediyoruz. Etek ucundayım şu anda. Etek ucundan devam ediyorsunuz. Bu defa ön bedene. Fark etmiyor şu anda ön veya arka beden. 3 kenarda devam ediyoruz. Başladığımız yere gelene kadar. Başladığımız yere geldiğimiz zaman burada yine 4 tane trabzan yapıp 2 zincir ve kolda göstermiş olduğum gibi arada 2 zincirimiz kalacak. 3. zincirin içinden kaydırma yapıp tekrar zincir çekeceğiz. Tekrar zincir çektiğimiz zaman artık yaprağımızı kapatmaya başlayacağız. Yaprağımızı kapatmaya başladığımız zaman burada 5 tane değil 7 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Yani 3 tane trabzan için 4 tane de burayı topladığımız zaman 4 zincir boşluğumuz olduğu için yaprağı topladığımızda o yüzden burada yeni sıraya başlarken 7 zincir yaprağımızı topluyoruz. Tekrar 4 zincir aynı şekilde devam ediyoruz. Motifte olduğu gibi yine aynı şekilde yaprağımıza devam edip tekrar ikinci sırada da başladığımız yere gelince artık ipimizi orada keseceğiz. Hemen bitmiş olan hırkamda göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi biz şu sıraya başladık. Şuraya başladık. Bakın buraya başladık. Ben yeşille bir sıra ördüm, sonra beyaza geçtim. Şimdi burada bir sırayı tamamladım. Bakın burada birleştirme yaptım. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Birleştirme yaptım. Daha sonra rengimi değiştirdim. Burada yine sık iğne ile aynı şekilde ipimi bağladım. Buradan yeni sıraya devam ettim. Bu iki sırayı üç kenarda hiç yani hep birleştirerek ilerliyoruz. Etrafında 3 kenarın etrafında 2 sıra beden düşürmesi yapıyoruz. Burası bizim omzumuza gelecek. Yani yakanın başladığı yerde, boynumuzun olduğu yerde pay vermiş oluyoruz. Buraya sizlere söylemiştim. X large beden için burada bir sıra daha ekleyin. 3 sıra olsun. Eğer ince iple örüyorsanız Alize Diva gibi o zaman burada 4 sıra ekleyin. Daha sonra yakaya başlayacağız. Evet, bu iki sırayı tamamladıktan sonra yakaya başlayacağız. Ben 2 sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sıra, yani şu bir sırayı yeşil renkle yaptım. 4'e tamamladım 3 sıramı. Daha sonra beyaz renge başladım. Burada beyaz renge başladıktan sonra yine 3 sıra beyazla örmüşüm. Daha sonra da 3 sıra burada. Size hemen şu kısmın sayılarını vermek istiyorum aslında burada. Şöyle gösterecek olursam burada ikinci sırayı tamamladıktan sonra bakın şöyle göstereceğim. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten şu anda 1 saati aşmış durumda. Henüz montaj yapmadığımız için bilmiyorum tabii ki. Şimdi burada ikinci sırayı tamamladım. Ve daha sonra yaprağı kapattığım için 1, 2 boşluk bıraktım. Burada yaka için sıralara başladım. Yani örgüden anlayan arkadaşlar bunu gördüğü zaman zaten hemen yapacaktır. Ama hiç altıgen hırka yapmadıysanız, yani her zaman söylüyorum, her zaman örgüye yeni başlayanlar için videolarda örgüleri anlatmıyorum. Burada bakın yine de detaylı bilgi vermeye çalışıyorum. Burada şu yapraktan sonra burada artık birleştirme yapıp ipinizi kesin. Daha sonra yapraktan sonra 1, 2 boşluk buradaki trabzanın üzerinden, ön ve arkada fark etmiyor. Her iki motife de bu şekilde başlayacaksınız sıralara. Burada yeni sıraya başladım. Beyazla yine devam ettim. 2 sıra 3 kenarda devam ettim. Aynı şekilde 3 kenarda hem etek ucunda hırkamızın boyunu uzatıyoruz. Bakın anlaşılması için böyle gösteriyorum ama 3 kenarda devam ediyoruz. Buraya geldiğim zaman, yine bu tarafa geldiğim zaman yine yaprağımızın olduğu yerden bir, ikinci boşluğun olduğu trabzanın olduğu yere geldiğim zaman şuradan saydığımız zaman 1, 2, yaprağımız 3, 4, 5, yaprağımız 6, 7, 8 tane burada boşluk bırakmış olduk. Daha sonra burada toplamda terse dönerek, ön yüze ve terse dönerek ipimi kesmeden, tabii ki renginizi değiştirirseniz kesmeniz gerekiyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sıramız var. Beden genişliği için 5 tane sıra yapıyoruz. Burada hangi beden için örerseniz örün,
İpiniz ince ise 6 sıra 7 sıra örün. İpiniz benimle aynı kalınlıktaysa ve aynı tığ numarasını kullanıyorsanız o zaman burada 5, en fazla 6 sıra örmenizi tavsiye ediyorum. Her beden için yakamızın açıklığı aynı sıra sayısına sahip olacak. Çünkü biz beden genişliğini hem kol genişliğini yaparken ayarlıyoruz burada, hem de bedene sıra ekleyerek ayarlıyoruz. Şimdi ben large, x large, xx large'a göre söyledim size sıra sayılarını. Yani large beden için 2 sıra ekledim. X large beden için 3 sıra ipinize göre. XX large beden için 4 sıra. Her beden için 1 sıra ya da 2 sıra ekleyin, kendi santim hesabınıza göre ölçerek, her zaman göz kararı değil, lütfen ölçerek ilerleyin. Şimdi bunu tamamladığımız zaman yine şöyle göstereceğim hemen size. Bakın bu şekilde. Aynı şekilde diğer motifimde de tamamladığım zaman sıraları burada başladım gördüğünüz gibi. Şöyle hem önde hem de arka bedende yakamızın açıklığı, bunu birleştirme yapacağız. Şimdi ben sıraları tamamlayacağım. Birleştirmeyi göstermek için tekrar geliyorum ve aynı kenar çalışmasını, yani kolda yapmış olduğumuz kenar çalışmasını bir sıra ekledikten sonra yine kenar çalışmasıyla tamamlayacağız. Hemen sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde. Evet, diğer bedenimizin de sıralarını tamamladım. Son sıra kaldı. Son sırayı yaparken şimdi arka bedenin birleştirmesiyle devam edeceğiz. Burada ben yeşil renkten 3 sıra yapacağım. Şimdi 3. sıraya başlarken yakadan etek ucuna doğru birleştirme yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi burada sizler farklı sıralarda örerseniz belki bu sıra, yani son birleştirme sıranız etek ucuna denk gelebilir. Şöyle diğer motiften gösteriyorum bunu. Etek ucuna denk gelirse o zaman buradan yukarıya doğru birleştirip tamamlamanız gerekiyor. Şimdi ben bu bedende 2 sırayı tamamladım. Burada birleştirmeyi yaptıktan sonra etek ucuna ve ön bedene 3. sıraya devam edeceğim. Eğer diğer türlü yaparsak, çünkü 3. sıraya devam etmemize gerek kalmıyor. Son kenarda birleştirme yapıp burada ipimizi kesiyoruz. Yani örgünüzün yönünden dolayı ya da farklı sıra sayılarıyla yapıyorsanız aşağıdan da birleştirmeye başlayabilirsiniz. Yukarıdan bu şekilde de birleştirmeye başlayabilirsiniz. Evet, şurayı da tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde şöyle bedenimizi birleştirdiğimiz köşelerimiz burası. Burada köşeleri birleştirdik kol birleştirmesini yaparken. Daha sonra üzerine bütün kenarlarda, yani 3 kenarda örerek birleştirerek 2 sıra daha ördük ve sonra ipimizi kesip tekrar buradan başladım. Bakın yapraktan sonra ikinci boşluğun olduğu yerden başladım. Ön yüzde ve ters yüzde ilerleyerek şu anda 1 2 3 4 5. sırayı yapacağız. 5. sırayı yaparken de birleştirme yapıyoruz. Dilerseniz bir sıra fazla da yapabilirsiniz. Yani burada yaka genişliği bedenlere göre fark edecektir. Şimdi benim 10 santimetre, biraz ütü yaptığımız zaman 11-12 santimetre genişliğinde yaka açıklığımız oluşacak. Ön bedene fazla sırayı burada beden birleştirmesini, yani arka bedeni birleştirdikten sonra yapacağız. Şimdi 3 zincir çektim. Burada yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir çektim. Hemen şöyle diğer bedenimizin de kolların olduğu yönleri kontrol ederim. Her iki kolda doğru bir şekilde, yani üstte kalacak şekilde olsun. Hemen burada bakın 3 tane zincirimi çektim. Başlangıçta ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Yani burada birleştirmeye başlıyorsanız bu şekilde başlayacağız. Hemen burada sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin şöyle arkasından batacağım. Tabi örgümüz ters olduğu için. Bu arada kollarda 3 milimetre tığa düşürmüştük. Şimdi yine bedende 3,5'la devam ediyorum. Sadece kollarda o şekilde yaptım. Şöyle ön yüzden öncelikle şöyle bir batacağım. Bakın bu şekilde. Hemen 3. zincirim. Burada öncelikle ilk trabzanları birleştiriyoruz. Şöyle biraz zor oldu ama evet, burada da zincirimiz sökülmüş. Hemen 2 ve 3'e tamamladım. Buradan bakın 3. zincirin içinden arka taraftan tığımı geçirdim. İlmeğimi bu tarafa çektim. Şimdi 2 zincir, tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan, ilmeğimi çıkartıyorum. Artık bundan sonra kolda yapmış olduğumuz gibi buradan ilmeğimi tekrar çektim. 1 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine
Bir ikili trabzan. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Diğer trabzanın arka tarafından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi arkaya çektim. Tekrar 2 zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunu köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi yapacağım. Köşede de yine örneğimizi devam ettirerek birleştireceğiz. Bunu kolda gösterdim ama burada tekrar göstereceğim. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 2 tane boşluğumuz kaldı. Yaprağımızı topladığımız için 4 zincir boşluklarımız var. Karşı tarafa baktığımız zaman burada bir sıra fazla olduğu için gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Şimdi burada kafanız karışmasın, yani eksik olmuyor çünkü buraya 4 zincir boşluklarına da trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle zincirimi çektikten sonra buraya bir trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. Yine sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyorum. İlmeğimi tekrar çektim. 2 zincir. Şimdi 4 zincir boşluğunun içine bir trabzan yaptığımız zaman karşı tarafa tam denk gelecek. Tekrar sıradaki trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Yine buradaki 4 zincir boşluğunun içine bir trabzan. Karşı tarafta sıradaki trabzanın üzerinden arka taraftan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Hemen yaprağımızın ikinci sırasıyla devam ediyorum. Bir ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. Ve karşı taraftaki yaprağımızın ilk trabzanının üzerinden ilmeğimi çektim. Zincir çekmeden sıradaki trabzanla devam ediyorum. Burada yaprağımızın trabzanların hepsini birleştireceğim. İkinci trabzanın üzerinden çekiyorum. Zincir çekmeden direkt üçüncü trabzanımızı yaptım. İlmeğimi çıkardım. Burada da üçüncünün üzerinden tekrar çektim. Ve dördüncü trabzanımız, ilmeğimi çıkardım son kez. Dördüncü trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Şimdi 2 zincir. Yaprağımızı yaptıktan sonra 2 zincir çekip köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan. Bakın burada da yine yaprağımızdan sonra bir kutucuğumuz var. V boşluğu yapıyoruz köşenin içine. Burada 2 zincirle bir tane boşluğumuz oluyor. Şimdi V boşluğu yaparken 4 zincir çekiyoruz. Önce 2 zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Burada köşenin içinden ilmeğimi çekiyorum. Tekrar 2 zincir, 4'e tamamlamış olduk. Tekrar köşe boşluğunun içine V'mizin ikinci trabzanını yapmış oldum. Şimdi tekrar 2 zincir. Ben burada sıraya devam ediyorum. Şimdi bu ikinci bedenin üçüncü sırasıyla hemen bir kenarda birleştirmeyi yaptım. Burada artık birleştirme yapmadan 2 zincir çektim. Yaprağımıza devam ediyorum. Şimdi burada etek ucunda devam edeceğim. Ön bedende de yine sıraya devam edeceğim. Şöyle dördüncü trabzanımız. Tekrar 2 zincir. Hemen 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Sıradaki 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen trabzanın üzerinden devam ediyorum. Şöyle bir tane daha yapacağım. Hemen size göstereceğim. Şimdi bakın burada arka bedenin birleştirmesini tamamlamış olduk. Şimdi şöyle çevirdiğimiz zaman, hırkamızı çevirdiğimiz zaman etek ucundan hemen bakalım. Şimdi burada 3. sıraya devam ediyorum. Buradan geliyorum, buradan devam ediyorum. Tekrar köşeden döneceğim. Buraya geleceğim. Ön bedene şöyle. Buradan köşeden devam edeceğim. Tekrar ön bedenin olduğu yerde artık sırayı tamamlamış olacağım. Şimdi bundan sonra ben bir sıra, yani buradan dönüp ters olarak döneceğim. Sırayı ters olarak ön yüzden ilerliyorum şu anda. Bir sıra döneceğim buradan. Tekrar ön bedene, çünkü pay veriyoruz. Diğer ön bedene gelene kadar, diğer ön bedenin yakanın olduğu yere gelene kadar buradan terse döneceğim.
Bir sıra daha kutucuk sırası yapacağım. Buradan ilerleyeceğim tekrar. Buraya geldiğiniz zaman, birleştirme yerine geldiğiniz zaman sizin de yaprağınız bu şekilde ilerliyorsa burada sadece yaprakları tamamlayacağım. Kolda olduğu gibi yine 4 zincir çekip şu ortaya bir trabzan yapıp tekrar 4 zincir çekip şu aradaki boşlukları atlayacağım. Sadece ortaya bir trabzan yapıp şu boşlukları bakın buradakileri atlayacağım. Çünkü 4 zincir tam ortaya bir ikili trabzan, 4 zincir burada yaprağımızı toplayacağım. Daha sonra buradan devam ediyorum. Devam edeceğim. Buraya geleceğim. Gördüğünüz gibi büyük hırka üzerinde neden anlatmıyorsunuz diye bana yazıyorsunuz bazen bu şekilde. Çok karışık görünüyor. Evet, tekrar buraya geliyoruz. Tekrar buraya tamamladığımız zaman yani yeşil sıramızla 4. sırayı tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla arka bedene göre ön bedende birer sıra fazla kutucuk sırası yapacağım. Santim hesabına göre yani burada tamamladıktan sonra artık kenar çalışmasına başlayacağız. Kenar çalışmasını kolda olduğu gibi yaptıktan sonra yakada da devam edeceğiz. Şimdi ben o kutucuk sırasını tamamlayacağım. Buraya kadar geleceğim. Kenar çalışmasına yakayla birlikte nasıl başladığımızı göstereceğim. Ondan önce eğer hırkamızın boyunu biraz uzatmak istiyorsanız bu son kutucuk sırasını yapmadan önce yani burada bu 3. sırayı tamamlıyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim gibi yakanın olduğu yerde ipinizi kesiyorsunuz. Burada sırayı tamamlıyorsunuz. Ön bedene tekrar dönmüyorsunuz burada. Öncelikle boyu uzatıyorsunuz uzun istiyorsanız. Şimdi çok fazla da uzun hırkaya göre ben burada anlatım yapmıyorum. Çünkü bu hırkamın modelini kısa olarak çalışıyorum. O yüzden ona göre bir çalışma yapmadım ama burada 1-2 sıra uzatmak isterseniz ipinizi şu köşeden yani buradan geriye dönmeden ilk anlatımımda olduğu gibi geriye dönmeden buraya yeni sıra eklemeden ipinizi bu sırayı tamamladıktan sonra şu yarım kalan sırayı yakanın olduğu yerde tamamladıktan sonra kesin. Daha sonra bu köşeden tekrar sıraya başlıyorsunuz. Nasıl başlıyorsunuz? Burada yine bir tane köşe boşluğunun içine trabzan yapıp burada bakın yaprağımız bu şekilde. Bu yaprağımızı yine 2. sırasını yapıp burada yine 4 zincir boşluklarına sadece şurada modeli devam ettirip burada kutucuk sırasını buraya kadar yani 2 kenar olarak sadece etek ucunda devam ediyorsunuz. Buradan tekrar kutucuk sırasına yine modeli devam ettirerek artık burada modeli hani tam devam ettiremezseniz şu köşenin içine bir trabzan daha sonra buraya. Yani topladığınız zaman 4 zincir olacak şekilde 2. kutucuk sırasını tamamlayın. Yapabiliyorsanız 3. 4. kutucuk sırasını tamamlayın. Burada aşağıya sıralar ekleyin. Yalnız çok fazla uzatamazsınız. Çünkü yaprak modelimizin artık burada diğer altıgen hırkalarda olduğu gibi köşeler sadece trabzanlarla ilerlemediği için yani burada benim tavsiyem en fazla 2 sıra ekleyin. Bilemediniz 3 sıra kutucuk sırası etek ucuna ekleyin. Daha sonra bittikten sonra ipinizi kesin. Sonra yine anlattığım gibi buradan tekrar başlıyoruz. Çünkü ön bedene bir sıra arka bedene göre fazla yapmamız gerektiği için kenar çalışmasıyla birlikte 2 sıra olacak. 2 sıra, 2 sırada diğer ön bedende yani 4 santim toplamda 4 santim arka bedenin genişliğinden ön beden fazla olmuş olacak. Bunu da önü kapatabilmek için söylüyorum. Şimdi buradan tabii ki santimleri ölçerek ilerleyin. Belki siz burada bir değil 2 sıra her iki bedene de 2 sıra yapabilirsiniz. Artık bu anlatımlardan sonra kendinize göre kendi hırkanızın ölçüsünü üzerinize deneyerek veya ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Buradan bir sırayı yapıyorsunuz. Etek ucundaki sıralar bittikten sonra yine bu tarafta bitiriyorsunuz sırayı. Yani buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman kenar çalışmasına başlayacağız. Şu köşede başlayacağız. Çünkü kenar çalışmasına buradan başlayacağız. Yakada da devam edeceğiz. Diğer ön bedene geçtiğimiz zaman yakada da devam edeceğiz. Onu göstereceğim. Dolayısıyla boyunu bu şekilde uzatıyoruz. Boyunu yaptıktan sonra yani boyunu uzattıktan sonra en son bedenlere yani bu bedene fazla sıranızı ekliyorsunuz. 1 ya da 2 sıra. İpiniz ince ise 2 sıra ekleyin. Sonra 3. sıra kenar sırası olur. Kenar sırası da 1-1,5 santimetre geliyor. Bunu da ölçerken santim hesabına dahil edebilirsiniz. Şimdi ben buradaki sadece uzatma yapmayacağım. Sadece bir sırayı yapıp buraya geldiğim zaman tekrar kenar çalışmasıyla devam ediyoruz.
Evet, ben sıralarımı tamamladım. Artık sadece kenar çalışmasını yapacağız. Hemen size yakanın genişliğini vermek istiyorum. 5 artı 5, 10 sıra toplamda yaka genişliğimiz var. Buranın ölçüsü benim ipim ve tığ numarama göre şöyle bakın 12 santimetre. Hafif bir ütü yaptığımız zaman bu 13 santimetre olacak. Yeterli bir açıklığımız var. Çünkü burada da yükseltimiz var. Burası da yaka açıklığına dahil olmuş oluyor. Şimdi burada ön bedende 6 artı 6 12 sıramız var. Şimdi burada hemen şöyle genişliğimizi de ölçelim. Şöyle açtığımız zaman şuradan bakmamız gerekiyor. Şimdi buradan baktığımız zaman hafif de esneterek alacağım. Çünkü ütü yaptığımız zaman en az 1 santimetre genişleyecek. 1-2 santimetre. Şöyle kol altından diğer başlangıca kadar hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 56-57 santimetre genişliğinde arka beden. Ön bedende 58-59 santimetre genişliğinde. Şimdi bu ütüyü yaptığımız zaman 1-2 santimetre fark edecek. Dolayısıyla 60 santimetre ön bedenin genişliği, arka bedende yine 57-58 santimetre genişliğinde olacak. Bu haliyle large beden için, belki de X large beden için genişliğimiz yeterli. X large beden için de 120 santimetre yeterli aslında ama her beden farklı olduğu için ya göğüs bölümü büyük olabilir ya da boy uzunluğundan dolayı burada santim hesabıyla ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi son olarak artık yakaya kenar çalışmasına başlayacağım. Sonra diğer kenarları zaten sizler devam edebilirsiniz. Çünkü kolda kenar çalışmasını birlikte yaptık. Burada sadece şu köşelerin olduğu yeri nasıl yaptığımızı göstereceğim. Yani hem şuradaki köşe hem de buradaki köşe. Şimdi buradan başlıyoruz. Ön yüzden. Buradan başlayacağız. Şöyle devam edeceğiz. Buradan geleceğiz. Buradan yine devam edip etek ucundan bütün kenarları tekrar başladığımız yere gelene kadar devam ediyoruz. Şimdi tığıma başlangıç ilmeğini attım biraz uzun bırakarak. Köşenin içine yarım köşe olarak başlayacağım yine. Burada bir köşe yapacağız. Şöyle iplerimizi de arada yürüterek ilerleyeceğiz. Şimdi ben örerken çok fazla gizlemeyeceğim. Daha sonra bunları gizleyeceğim. Şöyle bakın ilmeğimi aldıktan sonra önce bu ipimi bu tarafa atıyorum. Onun üzerine ilmeklerimi topluyorum. Daha sonra bir iki zincir çektim. Hemen yanına 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ipimin üzerine örerek ilk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. Bu da ikincisi. Baştaki zincirimizde 3 tane oldu. Bu şekilde hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanına bir tane daha yapacağım. Şu ipimi bu tarafa çekiyorum. Tekrar 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi bu başlangıç köşesinde 3 tane yaprağımız olacak. Öncelikle 2 tane başladım. Buraya geldiğimiz zaman şöyle bakın. Şöyle bu tarafa doğru biraz ilerletelim. Buraya geldiğimiz zaman bir tane daha yaprak yapacağız. 3 zincir çekip şu kısımdan, yani zincirin ilkin içinden kaydırma yapıp bir zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Yani bu ilk köşenin içinde 3 tane yaprağımız olacak. Arada 3 tane de zincirimiz var. Evet, tekrar şimdi hepsini topladım. Bir zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Hemen ikinci boşluğun içine 2 tane yaprak yapacağız. Yine arada 3 zincirimiz olacak. Şöyle topladım. 1 2 3 zincir. Tekrar buraya bir tane daha yapıyorum. 2 ve üçüncüsü. Tekrar topladım. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum diğerinin içine. Şimdi şu köşenin olduğu yere kadar geleceğim. 2 3 zincir, tekrar aynı yere bir tane daha yaprak yapalım. 2 ve 3. Bir zincir. Tekrar şimdi köşenin olduğu yere geldim. Bakın burada bir tane atladığım zaman buraya yaptığımız zaman burada köşemizin düzgün olabilmesi için hemen şu ortaya yapacağım. Böylece yuvarlak bir görünüm alacak. Önce 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle topladım. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yere. Sıra sayılarınız çift sayı olursa bu şekilde denk gelir.
Evet, hepsini birlikte topladım. Bakın arada bir tane boşluğumuz var. Şimdi buradaki boşluğu da dönüşte atlıyorum. Bir zincir çektim. Hemen buraya geliyorum. Şimdi burada 4 zincir boşluğumuz var. Burada aslında 2 tane karemizin olması gerekiyor ama burada 4 zincir boşluğumuz var. Modelimiz bu sırada kaldığı için öncelikle buraya 2 tane yaprağımızı yapalım. Ben de şimdi ilk defa sizlerle ilerliyorum. Hiç boşlukları saymadım denk gelip gelmeyeceğini. Şimdi 3 zincir çektim. Yanına yine bir tane yaprak yapıyorum. Burada 2 tane kutucuğumuzun olması gerektiği için hemen şu yaprağın tepesine atlıyorum. Buraya atlıyorum. Yanındaki 4 zincir boşluğuna, yani bir boşluk atlamıyorum. Bu şekilde 2 tane 4 zincir boşluğunuz yan yana denk gelirse yan yana 2 tane yapraklarımızı aynı şekilde devam edelim. Hemen yanına şöyle ipimizi de gizliyorum yine. Tekrar 3 zincir ve ikincisi. Tekrar bir zincir, aynı şekilde devam ediyorum. Bakın burada da 4 ve 4 zincir boşluklarımız var. Yine devam ediyorum. Arada boşluk atlamıyorum. Çünkü burada 2 tane kafesimizin olması gerekiyordu. O zaman 2 kafes olduğu zaman birine yapacaktık, birine atlayacaktık. Dolayısıyla 4 zincir boşlukları hep yan yana denk geldi. Hepsinin içine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burayı bitirdikten sonra tekrar göstereceğim. Şöyle bir zincir, sıradaki 4 zincir boşluğuna, yaprakların arasında 3 zincirimiz var. Yaprakları bitirdiğimiz zaman da bir zincir çekiyoruz. Yani hepsini birlikte topladıktan sonra şöyle hepsini birlikte topladım. Şimdi bir zincir. Bakın artık burada bir tane kutucuğumuz var. Şöyle çevirelim. Burada da yine dönüş oluyor. Bakın. Şimdi burada yine yakamız döndüğü için bir tane atlıyorum. Burada da bir tane şu ortaya yapacağım. Biraz önce yaptığımız gibi. Burası arka bedenin dönüşün olduğu köşe. Şimdi burada yine şu bir taneyi atlıyorum ama şu ortaya. Gördüğünüz gibi 3 tane yan yana görünüyor. Şu ortaya yine yapraklarımızı yapalım. Böylece yakamız kare durmayacak. Yuvarlak formda görünecek. 3 zincir tekrar. Evet, buraya da 2 tane yaprağımızı yaptım. Şöyle bir zincir. Şimdi bir boşluk atlıyorum. Ortaya yaptığımız için bir tane boşluk atlıyorum. Sıradaki boşluğun içine yine devam ediyorum. Artık burada trabzanlarımızı yavaş göstermiyorum. Çünkü kolda yaptık aynı şekilde. Ve bir zincir. Evet, hemen bakalım. Bakın dönüşlerimiz, bu köşede olan dönüşlerimiz bu şekilde tam ortaya yapıyoruz. Sağında ve solunda yine bir boşluk atlamış oluyoruz. Şöyle gösterecek olursam burası da omzumuzun olduğu 4 zincir boşluklarının hepsinin içinde yine yapraklarımız var. Şimdi sık iğne sırasını yaptığımız zaman bu kısımlarda yine bu sivri görünen kısımlarda yine toparlayacak, daha düz bir görünüm sağlayacak. Şöyle yakada ilk döndüğümüz köşeyi de yine ortaya yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi buradan devam ediyoruz artık. Yine devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman ortaya yapacağız. Buradan 4 zincir boşluklarına yapacağız. Tekrar ön bedene, yani ön yakaya döndüğümüz zaman buradaki dönüşte de ortaya yapacağız. Buradan döneceğiz. Buraya geldiğimiz zaman, şimdi başlangıçta göstermedim ama buraya geldiğimiz zaman 3 tane yaprağımız olacak. Aralarında yine 3 zincirimiz olacak. Bu 3 yaprağın ikincisi şu ortaya gelmiş olacak. Dönüşü daha güzel gösterecek. Buradan kenar çalışmasına devam ediyoruz. Daha sonra etek ucuna geldiğimiz zaman sizler buraya sıralar eklediyseniz, ben şimdi 3. sırayı da yeşilden sonra beyaz renkle devam ettim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ben bu sırada yine burada yaprağımız olacak, burada da yaprağımız olacak. Burayı tamamen atlayıp köşenin içine 3 tane yaprak yapacağız. Yine arada 3 zincir olacak şekilde 3 tane yaprağımız olup buraya atlıyoruz. Yan yana 2 tane yapacağız 4 zincir boşluklarına. Köşelerde biraz sivri olduğu için
Burada trabzanları atladığımız zaman biraz toparlamış olacak. Hafif gerginlik olursa elinizi gevşek tutarak yapın. Yani sayıları fazlalaştırmayın. Volanlanma olur. Daha sonra burada devam ediyoruz. Şurayı da size göstermek istiyorum. Çünkü burayı anlatmıştım ama burayı şimdi tamamladım. Bakın burada son sırayı da bu şekilde tamamladım. Burada yaprağı tamamladıktan sonra 4 zincir, hemen bir trabzan, 2 zincir, ortaya, tam ortaya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, tekrar 4 zincirle burayı devam ettirmiş oldum. Şimdi buraya geldiğiniz zaman da yine 4 zincir boşluklarına yaprağı yapıp sonra bir tane atlayıp bu iki taneyi de eğer gergin olmazsa atlayabilirsiniz ama burada iki tane boşluğumuz kaldığı için ben şu ortadaki trabzanın üzerine yaprak yapacağım. Yani şu iki boşluktan birini atlamayacağım. Buraya yapraklarımı yaptıktan sonra şu iki trabzanın tam ortasına bir tane yaprak yapacağım ve şu boşlukları atlamış olacağım o şekilde. Sonra yine 4 zincir boşluklarından devam edeceğim. Tamam, burada son olarak 4 zincir boşluklarına yaptığınız zaman tam ortadaki trabzanın üzerine de yine 2 tane yaprağınızı yaparak ilerleyeceksiniz. Köşeleri de anlattım. Sonra başladığımız yere geldiğimizde yani bütün etrafını şöyle yakın etrafını buradan dönüp etek ucundan tekrar buraya geldiğiniz zaman burada 3. yaprağı buraya ekleyip buradaki ilk zincirin içinden kaydırma yaparak yani 3 zincir çekip kaydırma yapıp ipinizi uzun bırakarak kesin. Pardon, ipinizi kesmeyin. Burada sık iğne sırasına başlıyorsunuz. Sık iğne sırasını göstermeyeceğim çünkü kolda gösterdim. 3 zincir boşluklarında 3 tane sık iğnemiz oluyor. 2 sık iğneyi yapıp ikincisinin üzerine piko yapıyoruz. Sonra üçüncüsünü yine içine yapıp şu aradaki bir zincir boşluklarına da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Pikolar sadece bu 3 zincir boşluklarında. Yani burada yaptığımız gibi aynı şekilde son sırayı da tamamladıktan sonra artık hırkamızı bitirmiş oluyoruz. Evet, orada ipimizi kesmeyelim, unuttum. Artık hırkamızı tamamladık. Şöyle. Evet, hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.